Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle saç bakım rutinimi anlatacağım size. Çünkü saçlarımla ilgili soru alıyorum. Nasıl yapıyorsun, nasıl uzatıyorsun vesaire vesaire. Ben sadece yaptığım bakım rutinini sizlerle paylaşacağım. Yani bu şekilde sizin de bence uzar diye düşünüyorum. Ben çok faydasını gördüm açıkçası. Kullandığım ürünleri vesaire, nasıl bakım yaptığımı hepsini anlatacağım bu videoda. Başlıyoruz. Başlayalım. Saçlarım kötü durumda, o yüzden şimdi bakım yapacağım. Tatile gideceğim için bakıma da ihtiyacı var saçımın. O yüzden bakımını yapıp öyle gideceğim. Sonra diğer bir video çekeceğim. Başka bir videoyu da ekleyeceğim vesaire vesaire. Çok işim var daha. O zaman bakıma geçelim hemen. Öncelikle böyle bir yağ kullanıyordum. Daha sonra bunun içini boşalttım, yıkadım ve içinde zeytinyağı var. Saf zeytinyağı kullanın. Zeytinyağı saça hacmini veriyor ve yeni uyandığım için sesim birazcık kötü çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın. Hemen başlamak istiyorum. Bunun içinde dediğim gibi saf zeytinyağı bulunmakta. Bunu daha önceden kullandım ama şu anda kullanmıyorum. Zeytinyağının daha çok faydasını gördüğüm için şu anda onu kullanmıyorum. Saçlarımı açtım bu şekilde. Uçları şu anda başka bir ürün kullanıyorum uçları için. Bakalım işe yarıyor gibi ama bence yarıyor. Saçlarım için şu şekilde 2 adet yağ kullanıyorum. Doğal yağ. Bir tanesi bunun içinde Hindistan cevizi yağı var. Bu Hindistan cevizi yağının da faydasını çok gördüm. Yumuşaklık açısından özellikle çok fazla iyi geliyor. Ben hemen şu zeytinyağıyla başlamak istiyorum. Zeytinyağını böyle hani boş bir şişede kullanmak daha avantajlı ve daha temiz diyeyim. Üstüme şöyle bir ev tişörtü giydim çünkü bulaşabilir. Tam da Eylin'e benzemedim mi? Çok çirkin gözüküyor şu anda ya. Diplerine güzelce sıktım. Şimdi bunu uçlarına doğru yayabilmek için saçlarımı tarıyorum. Evet, şimdi saçlarıma zeytinyağını uyguladım güzelce, her yerine yaydım. Şöyle göstermeme de gerek yok yani, yağ sürdüm alt tarafı. Saçımda bunu yarım saat bekleteceğim ve yıkayacağım. Geleceğim, bakımımıza devam edelim. Onun öncesinde birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunun içinde bulunan Hindistan cevizi yağı çok böyle kabaran saçlar için aslında. İlk başta benim saçım çok fazla kabarıyordu. Kabardığı zamanlarda sadece Hindistan cevizi yağını elime 1-2 fıs sıkıp tüm saçıma uyguluyordum. Tüm saçıma derken sadece kabaran yerlerine uyguluyordum. Kesinlikle Hindistan cevizi yağı kullanmanızda dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Saç diplerine kesinlikle getirmeyin. Çünkü saç diplerine geldiği zaman saç dipleri böyle sönüyor gibi, böyle yapış yapış, hani böyle kötü bir his olur ya, o şekilde oluyor. O yüzden kesinlikle tekrar söylüyorum, bunu saç diplerine uygulamayın. Başka videolarda izledim, uygulayanlar varmış ama saç tipine göre tabii değişir. Bu yani tam da kesin bir şey yok ortada açıkçası. Hani çok fazla tabii dipten direkt kabaran saçlarınız varsa hani onu bilemem. Ama benim saçıma saç diplerine uygulamak için kesinlikle çok yanlış bir hareket olur. Şimdi gelelim şampuanıma. Şampuan olarak diğer şampuanlardan farklı bir şampuan kullanıyorum. Şöyle göstereyim SS almak isteyen için. Ben bu şampuanı kullanıyorum. Bunu farmasiden aldım. İçinde sarımsak özleri var. Ben bunu aldığım zaman saçlarımda böyle küçük küçük saççıklar çıkmaya başladı. Saççık ne bilmiyorum ama küçük küçük saçlar çıkmaya başladı. Uzamaya yardımcı oluyor. Sarımsak özü olduğu için saçı dolgunlaştırıyor. Ayrıyeten bakımını yapıyor. Bunu öneririm. Bunu geçiyorum. Spreylerimi en son söyleyeceğim. Bir losyon kullanıyorum ben. Bunu genelde kışın kullanıyorum. Ya da böyle saçımı düzleştirmek ya da hani şekil vermek istemediğim zaman kullanıyorum. Bu da direkt kabarmaya, ya benim normalde saç tipim hafif dalgalı. Burcum gibi aynı, değişiyor sürekli. Şu şekilde bir losyon var. Schwarzkopf'un. Şimdi artık yarım saatte dolmuştur herhalde. Ya da doldurmak için birazcık bekliyorum. Sonra hemen bir yıkayıp geleceğim. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Saçlarımı yıkadım güzelce. Birazcık üstünden nemlerini aldırdım. Bu arada saçlarımı kurutmadan önce sizinle ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Saçlarınızı yıkarken hapşuracağım galiba. Saçlarınızı yıkarken ben duşta yapıyorum gerçi. Sirke kullanıyorum. Bu ayrıntı çok önemli. Üzüm sirkesi olabilir, elma sirkesi olabilir.
Sirke saçtaki kepeği engellemekle beraber size yumuşacık bir saç bırakıyor açıkçası. Özellikle ya boyalı saçlar için bilmiyorum hani boyalı saça da olur mu olmaz mı diye, ama benim saçımda çok işe yaradı. Saç uçlarım çok yumuşak oluyor. Hani saç kremi kullanmayı sevmiyorum ben. Çünkü bir kere kullandığınız zaman saç kremini daha sonra onu kullanmak gerektiriyor. Yani kullanmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden saç kremi kullanmak yerine doğal bir yumuşatıcı olan sirkeyi kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Siz de deneyin. Kesinlikle ilk yıkamada da faydasını görürsünüz. Aşırı yumuşak, aşırı güzel oluyor. Şimdi saçlarımı ufak bir spreyleyeyim. Şu anda kullanacağım saç spreyini yeni aldım. Bu saç uçlarım için denediğim sprey. Ben bunu 2. ve 3. günde kullanmaya başladığımda aşırı bir fark gördüm açıkçası. O çatal çatal olma kısmı yok olmuştu. Şöyle kurutmadan önce saçlarımın uçlarına bir sıkıyorum. Bu arada sirkeden ötürü saçınız birazcık kötü kokabilir. Aldığınız sonuçlar karşısında yapmaya devam edeceğinize eminim. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum ama elma sirkesi de olabilir diye duymuştum. Ama elma sirkesini hiç kullanmadım daha önce. Üzüm sirkesini kullanıyorum ve çok faydasını gördüm. Size de tavsiye ederim. Şimdi saçlarımı kuruttum. Yüzüme böyle bir iki makyaj yapıp hemen son bir ufak üstünden bir şekillendireceğim. Hemen geri geleceğim. Birazdan görüşürüz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Saçlarımı yaptım. Güzelce kuruttum. Hafif nemleri de var gerçi de. O da çok önemli değil açıkçası. Benim saç bakım rutinim bu kadardı. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan dönerim size. Onun dışında nelerden bahsetmemiz gerekiyor? Sirkeden bahsettim. Hindistan cevizinden bahsettim. Spreylerimden bahsedecektim. Bunun dışında şöyle 2 tane spreyim var. Bu sprey şöyle göstereyim. Bu spreyi saçlarımın uçları aşırı kuruduğunda, hani bazı zamanlar oluyor böyle tarak girmeyecek duruma geliyor. O zamanlarda kullanıyorum. Çok yağlı bir sprey açıkçası. O yüzden kesinlikle taranmadığı zamanlarda Bioblast'ı kullanıyorum. Onun dışında saçlarımı şekillendireceksem, hatta başka videolarımda da kullandığım bu spreyi şuraya link bırakacağım. Ya buraya ya buraya, işte ikisinden bir yere link bırakacağım. Bunu saçlarımı şekillendireceğim zaman kullanıyorum. Çok sıcak ya, çok sıcak. Vallahi bıktım ya. Uzunluğunu da görmemiştiniz. Şu şekilde bir uzunluğunu da göstereyim. Gerçi yine sığmıyor. Hiçbir şekilde kadraja sığmıyor açıkçası. Toplayacağım artık, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. İşte uzun saçın en kötü yanı bu. Yazın sıcakta kesinlikle kullanılmıyor. Ve ben de son zamanlarda böyle bir kestirsem mi, boyatsam mı, bir değişikliğe gitsem mi falan diye bir düşünmüyor değilim açıkçası. Şuraya oylama bırakacağım. Saçlarını kestir diyenler ve saçlarını boyat. 2 tane anket bırakacağım. Saçlarımı kestireyim mi, kestirmeyeyim mi? Onun dışında saçlarımı boyatayım mı, boyatmayayım mı? Oraya anket bırakacağım. O anketten bekliyorum cevaplarınızı. Cevap verirseniz çok mutlu olurum. Video bu kadardı. Saçımı toplayarak bitireceğim çünkü çok sıcak ve vantilatörü açamıyorum. Klimayı da açamıyorum. Çünkü çok ses yapıyor. Ay, toplayamadım ya. Benim saç bakım rutinim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz şu alt kısımda bir like butonu olacak. O butona tıklamayı, beğenmediyseniz de dislike'a basın. Dislike'a tıklamayı unutmayın. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız şu alt kısımda bir abone ol tuşu var. O abone ol tuşuna basıp yandaki böyle küçük zil tuşu var. O zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.